Yaşadıklarımız tesadüf mü yoksa sipariş olarak mı bize sunuluyor? Acaba hayatın, kainatın sistemin içerisinde tesadüfen oluşan herhangi bir şey olabilir mi? Karşılaşmaların, buluşmaların, şu ana kadarki yaşadığın olayların içerisinde rastgelelik, sıradanlık var mı zannediyorsun? Bir yaprağın detaylarının içerisine bak. Oradaki damarlara, sistemlere, oraya akan güce, enerjiye, ta toprağın içinden, minerallerden, bütün o atomlar, enerjiler, ağacın damarlarından, içinden, kanallarından yaprağa akıp onu besleyip oradan çiçek ve oradan da ham bir meyveyken olgunlaşarak neler oluyor? Ve bu bir el tarafından belki toplanıp sana kadar elden ele getiriliyor. Ve sen onu yiyorsun, vücuduna can oluyor, kan oluyor. Bir sürü onun enerjisini alıyorsun, hücrelerini besliyorsun ve faydalısını alıp faydasızı tekrar toprağa, suya, geldiği yerlere geri dönüyor. Ve kainatın içinde an be an bu döngüler devam ederken hiçbir tanesinin içerisinde rastgelelik mevcut değil. Neden ve nasıl değil? Diyelim ki bir arkadaşınla bir yerde karşılaştın. O karşılaşmanın içerisinde tesadüfen dediğin, işte bir sürü kesişmenin, buluşmanın, mekanizmanın ve de matematiğin içerisinde bu kadarı olamaz dedin. Oysa ki her olay, her durumun dizayn edilebilmesi için kainatın içerisinde bir sürü varlık, bir sürü matematiksel sistem ve ilahi yasaların mükemmel bir uyumu ile işleyişi vardır. Bir taraftan an be an aslında senin iradenle, senin seçimlerinle oluşan bir durumun, bir oluşun, bir kaderin yaratılışı var iken bir taraftan da çünkü o küresel ve olmuş bitmiş zaman içerisinde her şey bir noktadır. Ve o noktanın içerisinde zaten bütün kainat tüm nizamıyla oluşmuş ve bitmiştir ve oluşmaktadır. Oysa ki bizim buradaki o küçücük belki bakış açılarımızla beynimizin insan beyni ile sınırlı olan algılama gücümüz ise baktığımızda ise atomun, dünyanın, gezegenlerin ya da kainatın oluşumu ile ilgili belki çok az konuyu fark edebiliriz. Oysa ki sistem için en küçük zerre ile en büyüğün arasında çok büyük bir fark yoktur. O en küçük zerrenin bir atomun içerisindeki dünya ve kainatlar, çekirdeğin etrafındaki dönen elektronlar ve onların içerisindeki kuarklardan tutun da en ufak bizim şu anda göremeyeceğimiz atom altı ve karanlık maddeye kadar her bir tanesinin içerisinde müthiş bir planlı sistem vardır. Aslında bir denizin içerisine atılan bir taş gibi o atılan taşın oluşturacağı dalgalar atıldığı anda bellidir. Oluşturup da yarattığı bazen fırtınalar da hesaplanmış ve ona göre hazırlanmıştır. Her birimiz aslında kadersel seçimlerimizi yaparken bazen sezilerimizle, bazen ruhsal rehberler ya da meleklerimiz tarafından diyelim ki yönlendirilir, sevk edilir, kendimiz için faydalıya, belki faydalıyı seçebilmek üzere isteklendiririz. O isteklendirilmenin yapıldığı hal, yer ve belki bir sürü durum bizi o tesadüf dediğimiz durumlara taşır. Taşımak için görevlidir. Onun dışında da bazen bir kelimenin, bir halin, bir tesirin, küçücük belki bir ifadenin seni taşıyacağı bir yer vardır. Bazen baştan sona bir yaratım vardır. Önce sebep oluşur. O sebebin oluşturduğu bir sonuçla buluşursun. Ol dersin, oluverir. Fakat an içerisinde bazen de bir halin, bir durumun olması gerekiyordur. O olmuştur. O olan için, o sonuç için bir sebebe ihtiyaç olur. Bazen de ol demişsindir ama önce bir şey olmuştur yeryüzünde. Yani önce sonuç olmuştur, sonra sebep olmuştur. Öyleyse zihnini buradaki bu dar kalıplardan çıkardıkça tesadüf zannettiklerin, tesadüfün olmadığını, her sesin, her titreşiminin an be an burada seni o mükemmel oluşun bir parçası olmaya götürdüğünü ve sen de eğer bu mükemmel parçanın içerisinde
onun havasını alabiliyorsan, kokusunu, sesini, titreşimini ve o titreşimin içerisinde, bu oluşun içerisinde, o mükemmelliğin içinde buluşabiliyorsan, işte o zaman siparişlerinin sana sunulmasını seyredersin. Bilirsin ki Yaradan'ın halifesi olarak burada onu temsilen neye ol diyorsan o ol dediğinin sana geleceğini ve siparişin sana sunulacağının eminliğiyle gücünü bu şekilde kullanırsın. Evet, bu güç sana bir emanettir ve o emaneti doğru ve iyi şekilde kullanabilme hakkın vardır ya da gücü almama hakkın vardır ki gücü almayanların elinden o güç alınır ve doğal olarak da tabii ki kul köleleştirilir. Öyleyse seçim her zaman için tabii ki sana bağlıdır ama bütün bu seçimlerin de bilindiği bir yer ve hal vardır ki o bir şekilde tüm oluşun an içinde bir nokta olarak olup bittiği yerdir. Güzel siparişlerde kendimize faydayı çağırmak üzere buluşalım. Sevgilerimle hoşça kalın.